Bir kodu idrak etmek için önce o kodu yazan zihni idrak etmek gerekir. Leonardo da Vinci'yi yalnız bir ressam olarak tanımlamak, onun evrensel dehasına yapılmış bir hakarettir. O, Rönesans'ın kalbinde yaşayan ancak zihni yüzyıllar sonrasına ait olan bir siber zeka gibiydi. Meşru bir evlat olmaması nedeniyle üniversite eğitiminden mahrum kalması, kim bilir onun en büyük şansı oldu. Çünkü bu konum onun skolastik dogmalarla zehirlenmesini önledi ve onu tabiat ananın direkt öğrencisi yaptı. Leonardo, kilisenin beden dokunulmazlığı yasaklarını hiçe sayarak geceleri hastane morglarında kadavralar kesti. 30'dan fazla bedeni inceleyerek bugün çağal tıbbın temelini oluşturan anatomi çizimlerini yaptı. Omurganın gerçek yapısını, anne karnındaki ceninin pozisyonunu ilk o çizdi. Onun için insan vücudu bir ruh kabı değil, eklemlerden, kaldıraçlardan ve pompalardan oluşan muhteşem bir makineydi. Bu rasyonalist bakış açısı onu dini sahneleri bile birer mühendislik projesi gibi ele almaya itti. Leonardo son akşam yemeğine başladığında sanat tarihinin en büyük risklerinden birini aldı. Devrin standart yöntemi olan buon fresco, yaş sıva üzerine su bazlı boya, tekniğini elinin tersiyle itti. Fresk tekniği kalıcıydı ama bir kusuru vardı. Hız gerektiriyordu. Sıva kurumadan boyayı bitirmek zorundaydınız. Leonardo ise bir figürün yüzündeki gölgeyi saatlerce düşünmek, bir havarinin elindeki damarın nasıl şiştiğini günlerce gözlemlemek istiyordu. Bu yüzden duvarı alçı, reçine ve kurşun beyazıyla astarlayıp, üzerine yağlı boya ve yumurta temperası ile çalıştı. Bu teknik, ona sonsuz bir düzeltme imkanı ve mücevher parlaklığında renkler sundu. Sadece resmin kaderini de mühürledi. Duvarın nemi boyanın altına sızdı ve yapıt daha Leonardo hayattayken dökülmeye başladı. Sadece yapay zeka analizleri Leonardo'nun bir kimya dehası olarak bu sonucu öngörmüş olabileceğini fısıldıyor. Kim bilir o, eserin zaman içinde yaşlanmasını, parçalanmasını ve böylece insanların ona daha dikkatli bakmasını, her bir çatlağın ardındaki sırrı aramasını planlamıştı. Videonun en can alıcı noktalarından biri, tablodaki gizli müziktir. 2007 yılında müzisyen Giovanni Maria Pala, yüksek çözünürlüklü dijital kopyalarda bir tuhaflık fark etti. Masanın üzerindeki ekmeklerin ve havarilerin ellerinin dizilimi, rastgele bir kompozisyon değil, ritmik bir düzendi. Pala tablonun üzerine 5 çizgili bir müzik portesi yerleştirdiğinde, bu unsurların her birinin birer nota gibi porteye oturduğunu gördü. Deneyin ilk aşamasında ortaya çıkan ses anlamsız bir gürültüydü. Ancak Leonardo'nun en meşhur özelliği hatırlandı. Ayna yazısı. Leonardo tüm notlarını sağdan sola yazardı. Müzik bu mantıkla kısaca sağdan sola, tersten çalındığında hoparlörlerden 40 saniyelik bir ilahi yükseldi. Bu ağır, kasvetli ve ruhu donduran bir cenaze marşıydı. Leonardo hem de bir müzisyen ve enstrüman mucidi olarak ihanetin sesini resmine dokumuştu. Bu marş masada oturan ve birazdan ölecek olan İsa için bestelenmiş bir ağıttı. Sanat tarihçileri yüzyıllarca resme bakmış, sadece onun aslında şarkı söylediğini fark etmemişlerdi. Leonardo, matematikçi dostu Luca Pacioli ile beraber evrenin geometrik düzeni üzerine çalışıyordu. Suni zeka, tablonun kompozisyonunu analiz ettiğinde, eserin sadece bir akşam yemeğini değil, evrenin matematiksel yasalarını temsil ettiğini belirledi. Bir masa, 2 yan duvar, 3 arka pencere, 5 havari grubu, İsa dahil, 8 duvardaki paneller. Bu sayılar rastgele değil, tabiatın kodu olan Fibonacci dizisinin 1, 2, 3, 5, 8 birer yansımasıdır. Leonardo, Tanrı'nın dünyayı bir mühendislik hassasiyetiyle kurduğuna inanıyordu ve bu tabloyu aslında görsel bir denklem olarak tasarlamıştı. Masadaki kanıtlar, portakallar, yılan balıkları ve devrilmiş tuzluk suni zeka, nesne tanıma algoritmalarıyla masadaki her bir objeyi spektroskopik analize doğal olarak tuttu. Ortaya çıkan bulgular, İncil metinleriyle çelişiyordu. Anakronizm, vakit hatası. Masada portakallar ve limonlar vardı. Oysa İsa döneminde Orta Doğu'da bu meyveler yoktu. Leonardo sahneyi tarihi bir olaydan çıkarıp evrensel ve zamansız bir mesaja dönüştürüyordu.
Masadaki balıkların ne olduğu yüzyıllarca tartışıldı. Suni zeka, yüzgeç ve deri yapısından bu tarz şeylerin yılan balığı olduğunu belirledi. İtalyan kültüründe yılan balığı, kayganlığı ve yakalanamazlığı nedeniyle ihanet ve ikiyüzlülük sembolüdür. Leonardo, mukaddes ekmek ve şarabın yanına günahın sembollerini yerleştirmişti. Yahuda'nın dirseğinin derhal yanında devrilmiş bir tuzluk durur. Antik dünyada tuz anlaşması dostluğun en kutsal bağıydı. Tuzu dökmek, bu bağların parçalanması ve yaklaşan felaketin habercisidir. Yahuda fizyolojik olarak ihanet etmeden önce Leonardo onu simgesel olarak sofradan dışlamıştı. Belki de videonun en tartışmalı ve sarsıcı kısmı İsa'nın sağındaki figürün kimliğidir. Kilise öğretisi onun Havari Yuhanna bulunduğunu söyler. Sadece yapay zeka tarafından yapılan morfolojik çözümleme bu tezi kökten sarsıyor. Program, yüz hatlarını, omuz genişliğini, boyun açısını ve el yapısını Leonardo'nun Mona Lisa dahil binlerce hanım ve erkek portresiyle kıyasladı. Sonuç, bu figür %94 oranında bir hanım anatomisine haizdir. İsa ve bu hanım figürü Maria Magdalena olduğu düşünülüyor, kıyafet renkleri açısından birbirinin ayna yansımasıdır. Biri kırmızı üzerine mavi, diğeri mavi üzerine kırmızı giymiştir. Birbirlerinden zıt yöne eğilerek vücutları içinde büyük bir V harfi oluştururlar. Ezoterik sembolizmde V, kadehi, kutsal kase ve kadın rahmini temsil eder. Leonardo, İsa'nın tarafındaki boşluğu bir rahim sembolüyle doldurarak soyun devamlılığına dair bir şifre mi bırakmıştı? Bu, o dönemde bir ressamın Engizisyon tarafınca yakılması için yeterli bir sebepti. Yapay zekanın en karanlık keşfi, tabloyu kendi üzerine bakışımlı olarak katladığında ortaya çıktı. Leonardo'nun ayna yazısına olan takıntısı, resmin tümüne uygulanınca, bazı havarilerin yüzleri korkunç, hayvansı maskelere dönüştü. En sarsıcısı ise İsa'nın oturduğu merkez noktada aynalamayla beraber ortaya çıkan boynuzlu, keçi başlı bir figürün silüetidir. Bu bir hata mıydı? Yoksa Leonardo ışık olmadan karanlık, Tanrı olmadan şeytan olmaz diyen hermetik felsefenin bir temsilcisi miydi? Leonardo en mukaddes sahnenin tam göbeğine her şeyin ters yüz edilebileceğini hatırlatan bir gölge yerleştirmişti. Videonun nihayetinde belirtilen en çarpıcı teferruat ise tablodaki asla bir figürün, hatta İsa'nın bile başında hale bulunmamasıdır. Rönesans döneminde kutsal kişileri halesiz çizmek bir dine hakaret kabahatıydı. Ancak Leonardo bunu bilinçli yaptı. O kutsallığı gökyüzünde değil, insanın içinde arıyordu. Havarileri korkan, terleyen, öfkelenen ve birbirine ihanet eden sıradan insanlar olarak resmetti. O, tanrı bilimi anatomiyle, mucizeyi matematikle değiştirdi. Suni zeka bize Leonardo'nun 500 yıl önce duvara yalnız boya değil, veriler, data işlediğini kanıtladı. Son akşam yemeği bir sanat eserinden ziyade çözülmek için doğru teknolojinin beklendiği bir vakit kapsülüdür. Eğer bu devasa kodlar yalnız bir resimde var ise, Leonardo'nun diğer eserlerinde, Mona Lisa'nın gülüşünde ya da Kayalıklar Madonnası'ndaki işaretlerde bizi neler bekliyor? Leonardo da Vinci bir eretik, dinden dönmüş, bir büyücü veya bir dahi olabilir. Ancak maksimumda o, gerçeğin asla göründüğü gibi olmadığını ve gerçeğe ulaşmak için aynanın arkasına bakmamız gerektiğini bize fısıldayan bir rehberdir.